Ben birkaç defa oyunculukla ilgili böyle workshop'lar, kısa süreli işler yaptım. Hı hı. Yani eğitmenlik yaptın. Okulda zaten Aynen, yapmıştım aynen. konservatuvarda ama Evet. onu o zaman da öğrencilere söylüyordum ama daha kapsamlı, kısa vadeli desem de yine de kapsamlı 3 haftaya falan yayılan bazı workshop'lar yaptım. Orada da gelen öğrencilerin yani bizim mesleğimizi öğrenmek isteyen insanların genel şeyi şu oluyor mesela. Nasıl yaparız? Bu çok doğal bir soru. Tabii ki. Bunu yani ben de kendi ilk yıllarımı hatırlıyorum. Bunu sorardım. Nasıl yaparım? Müşfik Hoca'ya bakıp hocam sen nasıl yapıyorsun demek istersin yani. Senin de Müşfik Kenter Eee, aşkın. çok severim ama. Biliyorum. Ben Hay de çok severim. kim sevmez Kim ki? sevmez ki? Ve cevabı şöyle bir şey oluyor olması her gün kulağına 4 badem sok. Ondan sonra onları çıkart burnuna sok ve ye falan dese inanıp yapacaksın anladın Değil mı? mi? Öyle bir haldesin. Evet. 18 Ne yaşında dese okula yapacaksın gitmişsin. yani. Benim genel cevabım bu tip sorulara benimle gelecekte meslektaş olacak olan insanlara genel cevabım hep şu oluyordu. Hala da budur. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biliyor olmamız yani o yüzden beni sanatı şimdi tüketme noktasında rahatlatan şey de bu. Üreten kişinin bir şeyi biliyor olması iddiası çünkü benim zaten gözüme batıyor artık bir Değil şey mi? tüketirken. Bu plastik sanatlarda da böyle, görsel sanatta da böyle, işitsel sanatta da böyle. O benim canımı sıkıyor zaten. Onu zaten ukala buluyorum ben de. Ben de onu böyle kendini nereye koyduğunu bilmez bir ahmak olarak görüyorum. O yüzden toplumun büyük kesimiyle aynı yerde durduğumu düşünüyorum bu konuda. Ben de öyle sanatı sanat diye kabul etmiyorum. Öyle üreticiyi de üretici kabul etmiyorum. Hayır, bilmeyelim. Biliyor olarak yapılabilecek bir iş değil. İçinde bulalım bence. Her Evet, evet. eserin içinde bulmak çok kıymetli. Ben de öyle Tekniğini düşünüyorum. biliyorsundur, yeterli zaten. Ondan sonra üret. Sen de bilmek arzun neden var üretici Evet, olarak? doğru söylüyorsun. Mesela benim için sadece sanatta değil, insan olmaya dair de. Bence bilmemiz gereken tek şey kendimiziz. Hı hı. Yani kendini bilirsen, kendi haritanı doğru çıkartırsan ortaya, içinde olduğun her sanatta, eserde izleyici ol, üreten ol, e, ya da eşlikçi ol ya da aracı ol. Neyse hangi konumdaysan. Hı hı. Bence o sana bulduruyor zaten ne olduğunu. Kesinlikle, Yeter ki bırak. kesinlikle. Bırak ve evet ya hadi birlikte keşfedelim de Evet, sanatçıyla birlikte. O zaman bence sanatçı da daha onore olur diye düşünüyorum. kesinlikle. Böyle bir Ya bu söylediğin küstahlıkla gelmekle çocuk gibi gelmek arasında çok ciddi fark Zaten var. bu söylediğin bence en önemli tarafı. Evet, Yani beraber bu bir keşiftir. evet. Her alanda da böyle. Bu bir keşif. Bence de. Eğlenin ve keşfedin yani en güzel şey. Bence de. Şimdi Berlin'e gidip geliyorsun. Orada Evet. tiyatro mu yapıyorsun Alican? Orada Almanya'da Tiyatro Filarmoni'de Hı hı. yani Essen'in devlet tiyatrosu diyelim bizdeki karşılığı. Tamam. Orada bir oyunda oynuyorum. Müzikli bir oyun diyelim. Adı İstanbul oyunun. Aa, Evet evet. Almanca mı Oyun oynuyorsun? Almanca. Şarkılar Türkçe. Aa, Sezen ne Aksu'nun güzelmiş. şarkılarından oluşuyor oyun ama oyun Harika, Almanca. İşte bir sezon orada onu oynadım, o oyunu oynadım. Bu harika. sezon da devam edecek gibi görünüyor. Böyle ayda 3 oyun, 4 oyun falan gidip onu oynuyorum. Gidip geliyorsun. Ne Hı. kadar bizim için onur verici bir Sağ şey. ol, teşekkür Çok ederim. hani bunu daha çok duysaydık keşke. Çok kıymetli. Yani bence de güzel bir şey. Çok. Çok zorlayıcı bir şeydi tabii ki. Evet. Eee, Yani çünkü ben hani tabii Almanca öğrendiğim bir süre var benim böyle 6-7 ay kadar, hatta 8 ay kadar. Fakat tabii ki sahneye çıkıp Almanca oynama kısmı ayrı bir şey yani. Hani Çok zor. o dili kitapta öğrendiğinle çıkıp performans aynı Tabii, şey değil yani. tabii. Eee, Kelimelerin olacak çünkü onlar. tabii ki Senin bir kelimelerin de bir de olacak. düşünsene ben yıllarca ezber yapmak benim Sen sevmiyorsun hiç sevmem ezber. ezber Evet sen. hiç. Bir de doğaçlamayı seviyorsun Kendine çok performanslarında. severim. Bir de ben kendinden o ezberin oturması halini çok severim. Onun olabilmesinin formülü de hayatta o kelimeleri kullanmış olmam ya da Tabii. o duyguyu içimde büyütmem ya da küçültmem. Evet. Buradaki kelimelerin hepsi bana yabancı. O cümleleri hiç kullanmadığım cümleler. Bir de oynadığım karakter ağdalı bir Almanca kullanıyor. Oo! Yani diğer oyuncuların daha böyle güncel bir Almancası varken benim oynadığım karakter tam böyle ağdalı laflar eden falan böyle bir adam. Alman oyuncular bana dedi ki hiç iyi değil durumu. Dedim niye? Biz dedi sokak Almancası konuşuyoruz. Seninki hiç iyi değil durum dedi. Peki şimdi tiyatro sahnesinde hani şeyler vardır ya anlık bazen lafını unutursun başka bir şey Yaşadım eklersin. ya. Karşındaki oyuncu sana
ters köşe bir şey söyler ve onu tekrar oradan alıp oyunun aksına geri getirmen gerekir. Şimdi Ceyda, yaşadım bunu. ne oldu? Ya bir anda unuttum. Ki normal. Trak geldi. Hayatımda yaşamadım bunu. Ah, Ve Almanca da yaşadım. Yani Türkçe zaten bunu yaşasam bunu kurtarmak çok trak üstü çok kolay trak. yani. Kaldım ve ne diyeceğimi biliyorum ama Nasıl nedense diyeceğim? gramer düşünürken buldum kendimi. Yani Kıyamam. nasıl, ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. Ama nasıl diyeceğimi çıkartamıyorum. Yani öyle mi diyecektim, böyle mi? Ve gittikçe zaman uzuyor. Dönüp böyle bir sahnedeki arkadaşlarımdan birine baktım. Böyle korku dolu gözlerle. O da bana böyle yapıyor. Hiçbir şey ifade etmiyor, anladın mı? Bir de Almanya'da tabii şey var, yani tekst isteyebiliyorsun yan taraftan. Ha, Sufle alabilirsin. Çok bu konuda rahatlar tiyatrolar. oyun içinde. Tabii oyun içinde. Sıkıştım, sufle ver. Sufle ver, tekst diyorsun. Tekst hemen veriyorsan. Hiç sorun yok. Tekst diyorsun. Tabii tekst. Seyirci ne yapıyor? Hiçbir şey. Bu çok bilinen ve alışılagelmiş bir şey. Aa, ne Hiç sorun yok. ilginçmiş. Ya çünkü biz, diyorum ya bak, bizde bu kutsallaştırma işi çok tuhaf. Abi unutabilirsin. Ben robot değilim ki, insanım. Niye unutmayayım? Bizde biliyorsun, unut derler ki sen başka bir iş yapacaksın derler adama. Evet. Bizde unutamazsın. Hayır, burada sonuçta ana dilin olduğu için unutsan bile söylemek istediğin şeyi dolandırır, söyler, gene oyunun içine çekersin meseleyi. Yok, orada söylemen gereken şey, tekste yazan şey. Onu da unutuyorsun. Ne diyeceğini Ha. unutuyorsan teksti isteyeceksin. Söyleyeceksin. Çok basit Ne yani. yaptın? Tekst mi dedin? Hayır, aklıma tekst demek de gelmiyor. Çünkü benim şey alışkanlığım yok Ay, ki, beni sufle ter alışkanlığım. bastı. Türkiye'de hiç sufle diye bir şey yok ki bizde. Çabuk söyle, vallahi terledim. Etrafıma bakıyorum, kimse de yardımcı olmuyor. Türkçe bir Çünkü şarkı patlataydın hiçbir şey madem, gelmedi Türkçe aklıma. şarkılar. Sonra böyle bir süre sonra bir yeri geldi falan ve girdim ve çıktım. Tamam, bitti oyun ve yani bana dediler ki niye tekst istemedin? Dedim ki ne teksti? Sufle var ya dediler, sufle istedim. Ben onu düşünemem ki, ben öyle bir alışkanlığım Evet, yok. nereden bileceğim? Ya ben de düşünmezdim. Hiç aklıma gelmeyecek bir şey. Bak sen de diyorsun ki hemen doğaçlama yap. Çünkü bizim alışkanlığımız Evet, bu. tekst istemek değil, birinin Yok. bize söylemesi değil, Hiç öyle doğaçlama yapmak. Yerine bir Rezil şey. oluruz öyle Tabii. bir şeyde. Herkes bizi konuşur yani. Öyle Biliyor düşünürüz musun? en Oyunda azından. lafını unuttu, bir de tekst dedi, bir de sufle aldı diye. Canım sen başka bir iş yap Ay, falan bu derler. yaşlanmış falan, öyle şeyler olur yani. Çok Ya. ilginç bir şey. Evet. Bunu da Herkese gördüm. sordum. Bak, elim hafif demiştim, program bitti. Aa, Herkese sorduğum dur, soru. daha yeni başladık. Ya dedim sana. Herkese sorduğum 2 tane soru var, onu sormak Hadi istiyorum. sor. En son ne için şükrettin? Her gün hayatta olduğuma ve sağlıklı olduğuma Evet. şükrediyorum. Ben de ona şükrediyorum. Ama benden ayrı olarak soracak olursan, yakın zamanda ailemi ziyaret ettim. Onları çok iyi gördüm. Ay şükür. Ve onlar adına çok mutlu oldum. Onlar adına şükrettim tabii ki. Yani Yaşasın. umarım en kötü zamanları bu olsun ailemin. Özlüyor musun? Valla çok özlüyorum diyemem ama tadında özlüyorum tabii ki. Hı. Yani onlar adına mutlu olmayı istiyorum. Zaten bence bu kadarı çok çok yeterli gibi de geliyor bana. Anladım. Planların neler, onu da bir arada sorayım. Sanırım ana akım dizi yapmayacaksın. Öyle anlıyorum seni. Hiç belli olmaz benim sağım solum. Aa, Ya bu aslında konuşurken sana onu söyleyecektim. Bu hani dizilerin işte reyting beklediğimiz kısmı konuştuğumuz yer var ya. Hani ya bir ara o ana akımda hiç iş yapmamaya kesin kararlıydım Ben açıkçası. de. Çünkü şöyle olduğu için kararlıydım Ceyda. Yani ben şöyle yapmıyorum bu işi. Cebimde bir şeyler var. Siz bana bir iş veriyorsunuz ve ben o cebimdekini yapmıyorum. Ben çalışıyorum işimi. Ve iş kalktığı zaman ben o çalışmam benim çöp oluyor. Ben onu çıkarıp başka bir diziye onu koyamam. Yani benim işim o değil. Ben her yaptığımız iş için ayrı ayrı çalışıp zaman harcıyorum. ki böyle olması gerekiyor. Ondan biraz yorulmuştum. Ondan yorulduğum için de bir süredir yapmama kararı almıştım. Yapmadım da o arada zaten. Bak, biliyorsun uzun Evet, zamandır evet, o yapmıyorum. yüzden Tek diyorum. sebebi de buydu. Ama şimdi şöyle oldum. Yani bunu tek dert eden kişi ben olmamalıyım sanki gibi falan Yok, diye hepimiz düşünüyorum. aynı dertteyiz. Ben belki az önce kendi söylediğime kendime şey yapmalıyım, yani karşı durmalıyım. Belki de ben çok kutsallaştırıyorum. Hani diyorum ya, o kadar kutsallaştırmasın kimse falan. Çok Belki ben romantik yapıyorum. bakma. Evet. Çünkü Yani ben belki de bunu şöyle, yapmamalıyım. aynen ben de şöyle demeye başladım. Orası da benim aslında oyunculuk için şey alanım, egzersiz alanım olsun. Yani dedim. şunu biliyoruz Öyle ya en ikna azından. oldum. Hiçbir şekilde bir alışkanlıklarımız var bir kere her şeyden önce. Yani Evet. yaptığımız işi nasıl yaptığımızla ilgili alışkanlıklarımız var. Bunu bir günde bozup öyle mi 3 günde kalkma ihtimalim var, o zaman ben de yanağımın kenarıyla oynayacağım bundan sonra bu Olmaz. rolleri diyemeyeceğin çok açık yani. Çünkü öyle bir o alışkanlığın hiç yok senin. Evet. Senin zaten
Ama bununla üzülme kısmını geride bırakmaktan romantizmi bahsediyorum. biraz Romantize bırakmak etme, bunu düşünme, işini yap ve ayrıl işinden. Bu kadar. Peki kadın isterse? Yani her şeyi söyleyebilirim ama böyle çok yakışır bir şey söyleme arzusuna Değil mi? düşüyorum. O da Kadın bana hiçbir şey deyince, söyletmiyor. evet. Aynı senin metre hikayesindeki gibi oluyorum. Evet, kadın deyince böyle şey istiyorsun, çok biricik bir şey söylemek ama aklında da şey geliyor, kadın isterse her şeyi yapabilir. Evet, yani ben ama herkes isterse her şeyi yapabilir Evet. de çok inanırım zaten. Evet. Yani. Tamam, teşekkür ederim. Aa, Defterimi uzatacağım bugüne dair Ne birkaç diyorsun? satır bir şey yazman için. Sonra ben onu seslendireceğim programın ya sonunda. ne diyorsun? Ve fotoğrafımızı çekeceğim. İyi ki varsın. Canım sen iyi Çok ki güzel varsın. şeyler yap, biz de izlemeye devam Sağ ol edelim. hayatım. Seni gördüğüme de çok mutlu Ben oldum de. O gerçekten. yüzden bu programı şükrediyorum ben o bile. Ay. Gerçekten öyle. Yaşasın ki izlemekten keyif aldım, sohbetinden de bir o kadar keyif aldım. Yaptığı şeyleri de ilgiyle takip ettiğim, daha neler yapacak bakalım dediğim arkadaşımı bugün ağırladım ve çok güzel bir sohbet ettik. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada da olacağız. Bir arada da olacağız. Hoşça kalın. Canım Alican Yücesoy. Hep rüzgara doğru gidersin, bazen de rüzgarın seni götürmesine izin verirsin. Sevgili Alican Yücesoy sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Canım Ceyda'cığım, seni çok çok iyi gördüğüm için şükredebilir miyim?